Daha hafif beslenin. Daha hafif bir çay saati olsun. Bak bu kısırı da yapın yanına. Çayınızı da demleyin. Şöyle pandemi döneminin ağırlığını üstünüzden atın. Birazdan izleyeceğiniz tarifi hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Yaz geldi. Artık güneş şöyle üstümüze gelmeye başladı. Kısıtlamalar da yavaş yavaş bitiyor diyelim. Bu hastalıktan kurtuluyoruz. Arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçirmek istiyoruz. Şöyle çay saatine börekler, çörekler yapmıyoruz. Hafif lezzetler yapıyoruz. Ben de bugün size içerisindeki lif, protein oranı yüksek kinoa kısırı hazırlayacağım. Ve üzerine de şöyle kıtır ekmekli, karpuzlu bir bruschetta yapacağım. Yine ilginç tatları bir arada bulundurduğumuz güzel bir tabak olacak. Sizi daha fazla bekletmeden tarife başlıyoruz. Kinoa kısırı için beyaz ve kırmızı kinoa kullanacağım. Böyle çeşitlilik olsun diye aslında ikisinin de tadı aynı, sadece pişme oranları arada değişebiliyor. Bunları ben çekimden 20 dakika önce sıcak suya koydum ve beklettim. Bunun sebebi acı bir tat oluyor eğer bunu yapmazsanız. O acı tadın gitmesi ve protein sindirimini engelleyen saponin maddesinin azalması için bunu yapmamız gerekiyor. Çok daha güzel bir tat da ortaya çıkıyor. Şimdi hemen kinoalarımızı pişmeye koyuyoruz. Ardından yeşilliklerimizi doğrayacağız. Gidiyorum. Önce sularını süzmemiz gerekiyor. Şöyle ikisini de süzüyorum. Bakın şöyle bir su çıkıyor zaten. Acı olduğu belli. Ben yine bir sudan geçireceğim şunları, şu kasede kalanları da. Bekleyin, geliyorum. Hemen içerisine koyuyorum. Normalde oranı 1'e 2 ama daha fazla koyarsanız da hiçbir problem olmaz. Daha sonradan suyunu süzdürebilirsiniz. Kırmızı kinoanın kabuğu daha sert olduğu için daha geç pişiyor. Ama ben ikisini birlikte pişiriyorum. O biraz daha böyle kıtır kıtır bir tat oluyor. Hoşuma gidiyor. Bir miktar tuzumuzu koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Ve hop, hemen pişirmeye bırakıyoruz. Önce taze soğanımı alıyorum. Bol bol kullanıyorum. Yaklaşık herhalde 6-7 dal var. Kısırın en güzel tadını veren malzemelerinden biri bence taze soğan. Şimdi bunları ince ince doğrayacağız. Bol bol nane ve maydanoz. Hemen şuradan koparıyorum. Yani yarım demetten daha fazla kullanalım. Hem naneyi hem maydanozu. Yazı yaşatsın bu yeşillikler. Kısırı bulgur varken niye kinoa ile yapıyorsun diye sormuş olabilirsiniz. Kinoanın bitkisel protein oranı çok daha yüksek ve gluten içermiyor. Ama bulgurda gluten var. O yüzden glutensiz beslenmek isteyenler genelde kinoayı tercih ediyor. Veya işte spor yapan, sağlıklı beslenmek isteyen insanlar lif yönünden daha zengin olduğu için kinoa tercih ediliyor. Ama tabii ki de bulgurda tüketmekte hiçbir sorun yok. İkisi de aslında birbirinin yerini tutabiliyor. Mesela salatalarda kullanabiliyorsunuz hem bulguru hem kinoayı. Dolmada kullanabilirsiniz, dolma içi yaparken. Ekmek yapımında kullanabilirsiniz. Ama kinoa tabii ki mutfağımıza artık yeni girmeye başladı. Bütün marketlerde bulunmaya başladı. Daha çok rağbet görüyor ama ikisini de ortak yerlerde kullanabilirsiniz. Bu yeşilliklerimiz de hazır. Evet, şimdi domates doğrayacağız. Ben normalde kısırın içerisinde domates, salatalık gerçekten hiç sevmiyorum. Ama kinoada çok güzel bir uyum oluyor. Böyle bir ıslaklık katıyor ve çok güzel oluyor. Minik minik doğrayacağım domatesleri. O yüzden çok fazla da kullanmayacağım. Bu kadar büyük bir domatesi içerisine koymayı düşünmüyorum. Yarım domates olarak düşünebilirsiniz. Domatesin mevsimiyken kullanmayalım mı yani? Çok güzel kıpkırmızı domatesler var. Bizimki pembe domates ama. Bu arada kinoa bayağı kaynamaya başladı. Ben altını şuradan kıstım şöyle. Yasemin çay saati diyorsun, börek çörek yok diyorsun. Peki biz ne yapacağız diye soruyor olabilirsiniz. Çok güzel yufkasız börek tariflerimiz var. Diyete yakın böyle çöreklerimiz var. Onlardan yapın yanına, yani illa börek çörek istiyorsanız daha hafif beslenin. Daha hafif bir çay saati olsun. Bak bu kısırı da yapın yanına. Çayınızı da demleyin. Şöyle pandemi döneminin ağırlığını üstünüzden atın. Tahtamızı ters çeviriyoruz. Ve kalan karpuzlarımızı değerlendirmek için
güzel bir ekmek üstü böyle karpuzlu bruschetta yapacağız. Karpuzlarımızdan yenmemiş kalan parçaları aldım. Küçük minik küpler halinde keseceğim. Şimdi ben tek kişilik ufak bir ekmek üstü yapacağım için çok fazla da karpuzdan kullanmayacağım. Şöyle bu kadar yeterli olur. Yani bir dilim gibi düşünebilirsiniz. Hemen kaseme alıyorum. Hop aldım. Şimdi buna fesleğen koyacağız. Karpuz, peynir, ekmek zaten bizim vazgeçilmezimiz yaz aylarında. Onun biraz daha şık haliyle böyle güzel bir sunumunu göreceksiniz aslında. Bu kadar yeterli. Baget ekmeğim var. Şuradan ince uzun. Ekmeğimiz de tazeymiş. Bayatta daha güzel olur. Çok ufak bir zeytinyağı üzerine gezdireceğim. Şöyle yayıyorum elimle. Hemen bunu tavada kızartalım. Evet, kinoamıza bakıyoruz. Suyunu çekmiş. Kabuklar açılmış, bereketlenmiş, altını kapattık. Şimdi bunu soğuk olarak da tüketebilirsiniz, ılık da olabilir. Hafif ılık bir kısır olsun istiyorum. O yüzden şimdi bunu ben böyle geniş yayvan bir yere koyacağım. Birazcık ılınsın. Ondan sonra kısırımızı toparlayacağız. Bu hızlı soğutma yöntemi. Bir şeyi daha geniş bir şeye koyduğunuz zaman güzelce serdiğinizde hemencecik soğuyor. Evet, çıtır ekmek de hazır. Kinoamız da hazır. Bunu hemen kaseye koyuyorum. Hemen dumanı falan gitmiş. Bir de tadına bakalım. Ay ben böyle bile yerim bunu. Haşlanmış kinoaların üzerine sanki kısır yapar gibi salça koyacağız. Kısır diyoruz. Muhakkak o salçalı böyle ekşili olması gerekiyor. Ben domates salçası yerine tatlı biber salçası kullanacağım. Şöyle koyduk. Tuz. Ben kinoalar pişerken tuz koydum. Yeterince tuz var. Az önce de tadına baktım. O yüzden şöyle bir tutam koydum. Bol acılı olsun istiyorum. Pul biber, sumak, bol bol nar ekşisi. Bu nar ekşisini de Adana'dan almıştık. Zeytinyağı. Ve limon sıkacağız. Bu arada ben şu anda malzemelerin ölçülerini söylemiyorum ama açıklamalar kısmında her zaman tüm aşamalarıyla anlattığım tarifi bulabilirsiniz. Limonumuzu da sıkıyoruz. Oh, oh, oh. Şimdi karıştırıyoruz. Şöyle salçayı iyice yedire yedire kinoaya. Şimdi yeşilliklerle buluşma vakti geldi. Şöyle bol bol. Bu kokuya dayanamıyorum. Taze soğan, sarımsak, hepsi mis. Yeşillikleri öldürmeden yavaş yavaş alttan üste doğru karıştırıyoruz. Yutkunuyorum şu anda. Çok güzel oldu. Hemen son bir tadına bakacağım. Ekşisi yerindeyse artık tabaklamaya hazır demektir. Hiçbir şey daha koymaya gerek yok. Çok iyi. Geriye bir tek ekmeğimiz kaldı. Ekmeğin üzerine de sürülebilir beyaz peynir koyuyorum. Light olanından kullanıyorum ben. Tabii ki siz de üzerine başka peynirler koyabilirsiniz. Parmesan da koyabilirsiniz ama bence bu daha kolay bulunabilen ve daha çok yakıştığını düşündüğüm bir peynir. Taze peynirlerden de koyabilirsiniz. Ama yani karpuzun yanına beyaz peynir yakışır. Karpuzumuzdan koyuyoruz. Taze fesleğenli. Bu tek başına bile güzel bir böyle misafirlere önden başlangıç olarak da sunulabilir. Ben normalde üzerine evdeyken balzamik koyuyorum. Böyle çektirilmiş balzamik, daha böyle nar ekşisine benziyor görüntüsü. Daha böyle keskin bir tadı var. Ama burada şimdi nar ekşisi kullanacağım. Kısırda çünkü kullandık. Bunu da üzerinde neden kullanmayalım? Hemen şöyle sadece üzerine gezdiriyoruz. Evet. Bunu da tabağımızın üzerine şöyle konduracağız. Ve artık tabaklama vakti geldi. Bol bol ekliyoruz. Evet, çıtır ekmeğimi de üzerine koyuyorum. Ve hafif çay saati öğünüm hazır. Arkadaşlar, sizin için güzel bir tadım yapacağım. Önce ekmeğimle başlıyorum. Hala çıtır.
Karpuz, peynir, ekmek üçlüsünü zaten biliyoruz. Nar ekşisi de çok yakışmış. Balzamiği de muhakkak öneriyorum. Şimdi kısırımıza bakalım. Ben zaten ufaktan bir tadına bakmıştım da. Tam benim damak tadıma uygun. Ben bunun yanına köfte yapıp ana yemek olarak da yerim. Ama çay saati için de çok çok güzel bir alternatif. İnce bulgurla yaptığımız kısırı aratmıyor. Ayrıca gerçekten kinoayı nasıl değerlendirebilirim diye soranlara da çok güzel bir öneri oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda yine fikirlerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.